Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün Show TV ekranlarında yeni başlayan Bahar dizisini konuşuyoruz. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmazak, Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Dizinin senaryosunu Ayça Üzüm yazıyor. Dizinin yapımcılığını MF Yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğundaysa Neslihan Yeşilyurt var. Abi diziyi beğendin mi? Yani dizi zaten bir uyarlama işi olmasıyla da birlikte aslında. İlk başta çok içine çekilemesem de sonrasında gitmek istedikleri noktayı anladığım için fena bulmadım. Ama hani mesela oturup da salı günleri ben bu diziyi izler miyim dersen en başından söyleyeyim incelemeye geçmeden önce. Çok da fazla takip etmem ilgiyle. Ama hani oyuncu kadrosunu da beğendim. Hikaye bence doğru entegre etmişler. Sadece bana şey gibi de geldi. İlk bölümde çok fazla curcuna yaşandı. Farklı olaylar izledik birbirinden ve karakteri tanıma konusunda ben eksik bir pilot bölüm olduğunu düşünüyorum. Dizi ne anlatıyor bu arada? Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar isimli bir karakterimiz var ve bu Bahar karakterimiz bir tıp mezunu. Fakat daha sonra doktorluk yapmamış, kendisine, ailesine adamış, çocuklarına adamış bir kadın. Bir kayınvalidesi var, Hatice Aslan'ın karakteri ve kayınvalidesi oğlu yani Bahar'ın eşine karşı çok tutucu davranan bir karakter. Bu da Bahar'ı kendi evinde köleleştirilmiş bir duruma sevk etmiş. Bahar tıp mezunu bir köle gibi aslında evde. Bu noktada dizide gördüğümüz üzere Bahar'ın bir karaciğer problemi var. Bu karaciğer probleminden sonra bir nakle ihtiyacı oluyor. Nakil mevzularından sonrası bunu detaylı konuşuruz zaten. Bahar 180 derece değişerek yeni bir karaktere bürünüyor ve artık kendi hayatını yaşayan güçlü bir kadın olma yolunda ilerleme çabasında. Hikayemiz bu abi. Evet, kısacası buydu hikayemiz. İşleniş kısmındaki sıkıntılara geçeriz ama bence Bahar, Nevbahar gibi bir çağrışım yapılmak istenmiş. İkinci hayat, yeni bir hayata başlangıç gibi bir... İkinci bahar. Evet, aslında ikinci bahar gibi bir konsepte sokulmak istenmiş dizi özelinde. Ama yani bu da karaciğer nakliyle bir insan böyle değişir mi? Eşinin ona karaciğerini vermemesiyle birlikte. Bilemiyorum, bana çok sahici gelmedi. Aslında o konuda bence çok sahicilikten ziyade nakil ameliyatları, herhangi bir nakil ameliyatı insanları gerçekten değiştirdiği konusunda bir sürü psikolojik tahlil var. Bence zaten yol oradan ilerliyor. Yani bir nakil ameliyatı hayatı değiştirebilir mi üstünden güzel bir şekilde yakalamışlar gibi. Tabii bu bir uyarlama. Yani uyarlama da aynı. Bu arada ondan da bahsetmemiz lazım. Bu bir Kore dizisi uyarlaması. Doktor Cha isminde. O dizideki durum da şu. Bazı diyaloglar birebir. Yani dizi gerçekten büyük bir uyarlama galiba. Fakat bu jenerikte bahsedilmiyor. Hangi Türk dizisinde bahsediliyor ki? Son zamanlardaki çoğu iş birbirinden uyarlama deniliyor ama bence bu arak kısmına giriyor. O noktadan sonrasında da bir kredi vermeden bu dizilere böyle bir şeylerin yapılması üzücü gerçekten. O zaman ben de alayım inceleme yapan kanallardan, ben de tüküreyim, o zaman aynı şey olur yani. Ya şöyle bir şey var. Doktor Çağ dizisinde kayınvalide karakteri yok mesela. Ama oradaki karakter de bir karaciğer ameliyatı geçiriyor ve daha sonra ameliyatı yapan doktor yani Burak Gülsoy'un canlandırdığı Evren karakteriyle bir aşk yaşıyorlar. Aslında zaten biz bunu gördük ilk iki bölümde. Yani zemin buna doğru hazırlanıyor. Çok benzer ilerliyor. Yani o diziyi seyrederseniz zaten dizinin sonunu öğrenirsiniz. Herhalde dizi çok büyük bir endeks değiştirmezse tabii. Dizide neleri beğendin abi? Dizide bir kere reji kısmında hikayeye uygun o sürrealliğe. Bu arada dizi gerçekten çok fazla da gerçek hayatta alaya alan bir noktası da var. Hani iyi noktalara değiniyor ama çok fazla da böyle absürtlüğü de vardı içerisinde. Bu da bilinçli olarak yapılmış. Diğer dizide de o benzer bir konsept vardı. Bunu çok beğendim. Ayrıca şunu çok beğendim sanat kısmında. Yani o kadar canlı bir iş izliyoruz ki. Gerçekten çok beğendim. Dekorlar da gayet iyiydi kullanım olarak. Kostümler de keza iyi çalışılmış. Yani daha kadın karakterler üzerinden ilerleyen bir hikaye akışında. Hani Bahar diye bir persona yarattığındaki o kadının hikayesini izlediğimizde gerçekten zevkli bir ekiple çalışılmış. Bu benim hoşuma gitti. Onun harici bu kadar aslında mantık dışı olay olmasına rağmen beni izletebilmesi iyiydi ilk bölümde. Yani ilk 15-20 dakikadaki o vapur sahnesindeki açılım, ben doktor kısmından ambulansa bir anda Evren'in dahil olması süreci falan. Abi biz ne izliyoruz'a gelmişti. Bir TikTok videosu izliyormuş hissine kapılmıştım. Daha sonrasında iyi toparladı bence. Bunu başarmak iyi. Yani çok karman çorman bir yapıyı alıp 2 saat izlettirebilmek insana büyük bir başarı. Fena açmadı. Ortalama reytinglerle açtı. Daha da düşük açabilirdi ama insanlar da merak etti bence. Bu da bence tabii ki de iyi bir tanıtımla oldu. Sosyal medyada gerçekten iyi tanıtımı dönmüştü Bahar dizisinin gelişinin. Bize Bahar'ı getirmedi ama kendisine iyi reytingler ilk açılışta getirdi. Oyunculukları beğendin mi? Oyuncular zaten hani çok da konuşmaya gerek yok üstlerinde. Hem dijitalde hem de ana akımda
da tanıdığımız, bildiğimiz yetenekli oyuncular. O yüzden de onlara çok fazla söz söylemeyeceğim. Ben sadece eşini çok beğenemedim karakter olarak Bahar'ın. Belki farklı biri olabilirdi. Daha tanınan bir ismi koyabilirdik diye düşünüyorum. Şundan bahsetmek lazım. Demet Evgar'ı sanırım en son Avlu'da izlemiştik ana akımda. Çok yakışıyor ekrana. Ya gerçekten mesela özlemişiz. Yönetmen de yakın planlarla birlikte onun duygu durumunu da çok iyi vermiş. Neslihan Yeşilyurt bu diziye gerçekten çalışmış. Yani onu zaten biliyoruz iyi bir kumaş olduğunu. Bence iyi bir ikili de yakalamışlar oyuncuyla birlikte. İyi şeyler vaat etti bana. Duygu geçirme konusunda çok sıkıntı yaşamadılar ilk bölümde. Bir de şimdi oyunculuk anlamında da zor bir iş. Çünkü dizinin ilk bölümünde farklı bir karakteri oynuyor. Sonraki bölümünde farklı bir karakteri oynuyor. Tam Demet Evgar'ın üstünden kalkabileceği bir rol. Hele özellikle ilk bölümdeki rolü bence müthiş olmuş. Tabii bir Buğra Gülsoy var. Evren karakteri. O da Bahar karakteriyle uzun vadeli bir ilişki yaşayacak tabii. Evet, onun da gerçekten karizmatik bir karakter olduğunu gördük. Diyaloglar boyunca da işte o ambulans sahnesinde de bunu gördük. İşinin çok ehli olan birisi. Çok uzun süren bir ameliyat sonrasında Bahar'ı da iyileştirdi. Ondan da bir elektrik de aldı. Sanki o adamın hayatında da böyle bir eksiklik var gibiydi aşk kısmında. Bahar'ın zaten hayatı da alt üst oldu bence. Şimdi yeni karakteri, o kendinden emin karakteriyle birlikte de bence ikili arasında da güzel bir aşk başlayacak. Bahar'ın buradaki karakter değişimi beni asıl meraklandıran kısım. Çünkü 180 derece döndü ve artık belki de doktorluğa geri dönmek isteyeceğini de görebiliriz hayatının tekrar dönmesiyle birlikte. Muhtemelen. Yani muhtemelen. Şey detayını da sevdim. Evdeki o dolapları boyarken bir dolap kapağının boyanmamış olması ve bunun görülmesi falan güzel. Yani görüntü anlamında çalışılmış detaylar vardı. Peki neyi beğenmedin? Beğenmediğim şey şu. İlk açılış bölümü olan bir dizinin senaryosu bu kadar savruk olamaz. Uyarlama yapıyorsanız da hani bu kadar çok da uyarlama olduğunda belli etmemek lazım. Çünkü ben diziyi izlemeden önce araştırmamıştım. Dizi izlerken dedim yani bu hiç Türk dizisi gibi başlamadı. Çok hani dijital platform kafasıyla başladı da tak 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 geçiyor. Ne olduğunu anlamıyoruz. Hani televizyondaki izleyici bunu çok takip edemeyebilir diye düşündüm ilk bir yarım saat. Sonra da hani bize döndü işte o kaynana muhabbetlerinin çıkmasıyla birlikte eksen ama yine de çok fazla yerelleştirmeye çabalayamamışlar ilk bölümde. O dönüşüm de hızlı oldu bence televizyon dizisine göre. O yüzden bunlar benim çok izleyici olarak ilgimi çekmedi. Ancak şunu söyleyelim, kötü başlasa da ilerleyen bölümlerde bir şeyler vaat ediyor yani. Diziye şans verirse insanlar bence bir 3-4'ten sonra güzel şeyler izleyebilirler. Şimdi diziyle alakalı şöyle bir detay var. Mesela ben ilk izlerken Bahar'ın içinde bulunduğu durum bana Sandık Kokusu'ndaki Özge Özpirinç'in karakterini de hatırlattı. Aynı kanalın dizisi, onu da incelemiştik zaten. Yine ailesine çok bağlı bir karakter üstünden. Yaşadığı büyük bir sağlık sorunuyla birlikte hayatı 180 derece değişmiş bir kadın var. Onu aldatan bir eşi var. Ki donör olmadı ona. Donör olmadı. Oradan bir hikaye yaratacaksın. Eşinin annesi var. Onunla bir çatışmalan olacak ilerleyen bölümlerde. Eşinin sevgilisi var. Evet bak o da mesela Show TV'deki o bahsettiğimiz diğer diziyle benzer. Yani aslında çok benzer ögeleri birbiri içerisinde bulunduruyor ama hani böyle bir abi bu dizide ne olacak dedirteceğim şey sanki yok yani. Tabii de Bahar'ın doktorluk süreci muhtemelen olacak. Evren'in hastanesine doktor olacak gibi herhalde, asistan olarak başlayıp öyle ilerleyecek. Daha sonra doktor Bahar olabilecek gibi bir durum var. Dizinin yapım şirketi Mucize Doktor'un yapım şirketiyle aynı zaten. MF Yapım. Bahar'ın içinde bulunduğu anksiyete bana biraz onu da hatırlattı. Mucize Doktor zaten çok o da benzer yani. Tabii o dizide Asperger sendromlu Ali Vefa diye bir karakter var. Bambaşka birbirinden ama içinde bulunduğu özellikle hastane durumu ve şu da var mesela dizide herkes doktor neredeyse. Yani Bahar doktor, eşi doktor, Bahar'ın oğlu doktor, Buğra Gülsoy'un oynadığı Evren karakteri doktor. Yani herkes doktor zaten dizide. Ya yeni nesil bir doktorlar yaratılmaya çalışıyor. Bence ben hastanede geçeceğini düşünüyorum artık ilerleyen bölümlerde hikayenin. Entegre olmak zor olabilir buna. Şimdi yıllar boyunca bu mesleği yapmamış bir karakterin tekrardan mesleğe dönmesi, motivasyonu güzel. Entegre olma süreci de fena değil. Bakalım onu ne kadar devam ettirebilecekler tempo anlamında. Diziyi insanlara öneriyor musun peki? Dizi işte bahsettiğin yapımları beğenen kişiler varsa öneriyorum. Ben o dizileri de sevmiyordum. Demet Evgar ve bu cast gerçekten çok iyi. Neslihan Yeşilyurt gerçekten iyi bir yönetmen. Ama hani senaryo benim sevdiğim bir tarz değil, bana uygun olmadığı için çok da yorum yapamıyorum. Çünkü herkesin beğenileri farklı. O yüzden biraz izleyicilere bırakmak istiyorum. Senin bahsettiğin dizilere ilgi duyan insanlar varsa izleyebilirler. Onları üzmez. Ama işte daha farklı tarzları seviyorsanız sizi çekmeyebilir. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın.